benim eşimi, çocuğumu, babamı, anamı öldüreni sen niye affediyorsun? Sen onun devletisin de benim devletim değil misin? Af çıkarırken suç işleyen kişi bana zarar verdiyse bana da sorman lazım. 3 kişiyi öldürmüş. İnanıyorum ki yakalanmasa 4. 5. Lan yazık değil mi? 3 tane adamı niye öldürdün dediğimizde Orhan döndü bize kızdı. Ne 3'ü abi dedi. 5 tane dedi. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Merhaba, hoş bulduk. Bugün konumuz seri katiller. Şimdi biz kime seri katil diyoruz? Bizim aslında seri katil olarak Türkiye'de pek sık rastlamadığımız cinayet türlerinden biri. Seri katil dememiz için en az 3 ve 4 kişiyi belli aralıklarla öldürmesi ve bir de öldürme şekillerinin hemen hemen birbiriyle aynı olması lazım. Yani cinayeti işleyen kişi ilk başladığında bıçakla öldürüyorsa ikinci, üçüncü veya dördüncü cinayetlerini de belli aralıklarla aynı suç aletini kullanarak cinayet işler. Mesela silahlaysa aynı silahla arka arkaya bu cinayetlerini işler. Zaten biz şunu görürüz. Yani birinci cinayet işlenmiş, işte olay yerinden boş kovanları toplarsın. Ya ikinci aynı şahıs cinayeti işlediyse o silahın burada işlediğini, üçüncüyü de işlediğini görürüz yani bunları. Fakat bıçakların aynı bıçak olduğunu göremezsin. İple boğmalar veya darpla öldürmelerde göremezsin. Ama yöntem hemen hemen aynıdır. Yöntem değiştirerek öldüren seri katil gördünüz mü peki siz? Şimdi diyelim ki bir öldürme eylemini gerçekleştirecek. Öldüreceği kişi diyelim ki işte bayıltarak yapacaksın, ilaç vereceksin. İlacı verirsin, işte onu boğmaya çalışırken şahıs diyelim ki tam uyuşmamış, bayılmamışsa, ona tepki verdiyse, o anda üzerinde işte bıçak varsa, yani onu öldürmek için bu sefer farklı şekillere girebilir. Bu eylemin, öldürme eylemini yaparken şekil değişebilir. O da mecburiyettendir. Ancak pek değiştirenini ben görmedim. Bilmiyorum. Konfor alanı içindeyse değiştirmiyor ama mecbur kalırsa değiştiriyor. Mecbur kalırsa yani onu, o da çünkü karşısındaki şahıs bu sefer onu öldürecek yani. Artık o niyetlenmiş, onu öldüreceksin. Bir planın var, izlediğin bir yol var. O yolun dışına çıktığı zaman bu sefer kendi canın gidecek. Başlıyorsun başka şeylere, eylemi değiştirmeye yani. Peki siz meslek hayatınız boyunca çok fazla seri katille karşılaştınız mı? Yani bizim şimdi Türkiye'de seri katil dediğimiz ve bizce de diyebileceğimiz elbette ki olaylarımız oldu. Yani bu olaylarımızı böyle arka arkaya sıraladığımızda ben şunları söyleyebilirim. 98 yılında bu mobilyacılarla ilgili cinayet olmuştu. Bu olayda hemen hemen işleniş şekilleri aynıydı. Bu olayları ben şöyle şeyine de bir baktım. Olayların işlendiğinde saatleri bile hemen hemen aynı. Hep cinayetler öğleden önce işlenmiş. Saat böyle 11 civarlarında işlenmiş olduğunu gördük. Biz tabii bu zaman şahıs yakalandı. Ona o zamanki işlemler yapıldı. Çünkü Türkiye'de biz seri diyebileceğimiz geçmişe dönük bizden önceki çalışanların da söyledikleri, yani o abilerimizin söylediğiyle biz onu söylüyoruz. Böyle bir istatistik gibi bir bilgi de yoktu o zamanlar. İşte bilgisayar ortamı yok. Ancak tecrübeli olan, benden işte 10 yıl önce, 15 yıl önce çalışmış. Biz işte 97'de geldiysek onlar da işte 80'li yıllarda gelip göreve başlayanlar. Böyle bir olayın olmadığını, işte arka arkaya işte aynı meslekten ve aynı şekilde işlenen bir cinayetin olmadığını söylemişlerdi. İlk böyle bir olay olduğunu söylediler ve biz
cinayet polisi olarak ve Türkiye olarak aslında bu olayla birlikte seri katil konuşulmaya başlanmıştı. Tabii ki bu olayın peşinde sene 98 yılında ve 2000-2001 yıllarında işlenen cinayetler oldu. Bu cinayetleri biz seri katil niye dedik? Çünkü hep silahla işlendi bu cinayetler. Birincisi Hızır Ali Muratoğlu, İsmail Ağa Camii'nin bir hocası kendisi. Bu öldürüldükten sonra bunun peşine 2000'li yılda bir cinayet daha işlendi. Aynı silahla. Olay faili meçhul, şahıs bulunamadı. İşte efendim ister istemez bu olay iki olayla ilgisi ne, bağı nedir? Bu tür çalışmalar yapılırken yine de bir neticeye varamamıştık. Ve 2001 yılında bir cinayet daha işlenince bu cinayet ve diğer iki cinayetleri böyle birbirleriyle karşılaştırma yapıldı. Ancak olay yerinde görgü tanıklarının vermiş olduğu işte eşkaller, çizilen robot resimler, ikinci olayda çizilen robot resim son olaydaki robot resimle ikinci olaydaki görgü tanığı işte bu robot resmin kendi komşularına benzediğini söylemesi üzerine zaten son olayda da olay yerinden kaçarken düşürmüş olduğu ev anahtarıyla birlikte şahsımızı yakalamış olduk. Yani bunda da şu, biri seri katil silahla başladıysa silahla devam ediyor. Bıçakla başladıysa bıçakla devam ediyor. İple boğmaya başladıysa iple devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Hani Türkiye'nin tanıdığı yine Orhan Aksoy olayı. Kolici. Şimdi ona bakıyorsun. O da hep iple devam etmiş. Hep boğmuş. Hep boğuyor. Hep eve çağırıyor. Uyuşturucu ilaç vermek suretiyle şahıslarını etkisiz hale getirerek iple boğmak suretiyle öldürüyor. Öldürdükten sonra da şahısları götürüyor. Kendince bulunmayacak yerlere atmak suretiyle cesetlerden kurtulmaya çalışmış. Kolici ile sizin diyaloğunuz oluyor tabii değil mi? O dönemde siz bakıyorsunuz. Tabii. Kolici cinayetini biz ilk başta ben son cinayet olayına bizzat biz içerisindeydik olayın. Urfalı bir vatandaşımızdı. Kendisi Aksaray'da seyyar satıcılık yapan bir kişiydi. Biz şahıs kaybolup ailesi haber alamayınca biz bulunduğu yine kendisi gibi tablacılık yapan şahıslarla o zaman görüşme yaptığımızda bize bir vatandaşın gelip kendisine CD vereceğini o dönemde ucuz CD'leri olduğunu evde almak istersen sana vereyim şeklinde sözlü konuşmadan sonra o CD'leri almak üzere akşam üzeri buradan ayrıldığını söylediler. Tabii ki o CD almak üzere oradan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamıyor. Ailesinin de beyanı şuydu. Biz oradan ayrıldıktan 2 ya da 3 saat sonra kendisine telefonla ulaşmak istediğimizde ilk önce sesi böyle yarı baygınmış gibi sesi geldiğini ancak çok konuşup kendisini anlatamadığını, yerini söyleyemediğinden bahsettiler ve daha sonra telefon tamamen kapandığını söylediler. Tabii ki biz telefonun sinyal vermiş olduğu yer Fatih Camii'nin civarları olduğu için o bölgelerde mümkün olduğunca yaya olarak çalışma yaparak şüpheli görebileceğimiz veya şahsa ulaşabileceğimiz, acaba bir yerde bayıldı kaldı mı? Hani ailenin de bize baygınlıktan bahsettiği için ulaşabilir miyiz tarzında böyle çalışmalar yaptık. Tabii ki herhangi bir şeye ulaşamayınca daha sonraki yanılmıyorsam 2 ya da 3 gün sonra yine sabah 9-10 civarlarıydı. Bize merkezin anonsuyla işte Fatih'te
yine o camiye yakın bir yerde inşaat alanı olan kaba inşaatı bitmiş. İnşaatın bodrum katına işte koli halinde paketlenmiş bir insan cesedine benzer ölmüş kişi olabilir tarzında söylendi. Biz gittiğimizde normal böyle kutu 1'e 1 diyeyim, yani 1 metreye 1 metre şeklinde güzel koliyle bandıyla bantlanmış. Tabii ki yanına yaklaşamıyorsun çünkü felaket bir koku var. Yani bir 3-4 günlük ceset olduğu aşikar. Tabii ilk aklımıza bizim kaybolan vatandaşın ailesinin müracaatı olduğu için onlara ulaştık. Biz bu koliyi hiç bozmadan o şekliyle beraber adli tıpın aracına koyarak adli tıp kurumuna getirdik. Tabii ki o zamanki adli tıp kurumundaki işte hocamız vardı. Bülent hocamla onunla görüştük. Orada onlarla birlikte o zamanları adli tıp kurumunun morg bölümüne de rahatlıkla giriyorduk. Çünkü o zaman Cerrahpaşa'daydı yer. Tabii ki şimdiki yere kesinlikle girilmiyor artık. Girdik, koliyi güzelce açtık. Cesedi çıkardık içerisinde. Ceset bütünlüğünde herhangi bir şey yoktu. Yalnız 3-4 günlük bir ceset olduğu için kokuyordu ve biraz şişmişti böyle ceset. Neyse tabii ki bıçaktır, silahtır falan yok ama boğazlarında ekimozları görüyoruz. Yani bir boğma söz konusu olduğunu gördük. Biz aileyi çağırdık. Eşi vardı ama kardeşi mi vardı onu çok hatırlamıyorum. 2-3 kişilerdi. Hep beraber morg bölümüne geçtik. Ceset yerde yatıyor. Eşi baktı tanıyamadı. Bu eşim değil dedi. Onlar da yandakiler de tanıyamadı. Çünkü ceset biraz şişmişti böyle. Neyse dışarı çıktık. Hemen morgun karşısında çay ocağı var. Orada biraz oturduk. Kendilerine dedim artık başka kaybımız yok. Fiziksel olarak biraz benziyor ama çok da şey yapamıyorlar. Çünkü üzerinde elbisesi de yok. Dediler bir daha bakalım. Biz bir daha içeri girdik. Bir daha baktık. Ancak yine teşhis edemediler. Yine çıktık. Orada otururken ben eşine şunu söyledim. Bu sizin eşiniz. Bedeninde işte bendir, yaradır, işte efendim geçmişten kalan herhangi bir iz var mı dedim. Kadın dedi ki bana abi dedi 20 yıl önce Urfa'da boynunda bıçak kesi izi vardı. O iz kalmıştı deyince bu sefer siz durun dedim. Ben girdim içeriye. İşte Bülent hocamla görüştük. Tekrar cesedin bu boynunda hani biraz da şiştiği için izler filan kayboluyor. Şöyle zorlamak suretiyle buraları böyle genişliğimizde bıçağın izini bulduk. Sonra eşini çağırdım geldi. Kadın orada başladı ağlamaya ve bağırmaya. Bunun teşhisini bu şekilde yaptık. Tabii daha sonra ne oldu? Orhan bunun telefonunu Fatih'te telefoncuya satıyor. İşte hatayı burada yapıyor. Telefonu satıyor. Telefonu alan bayi Orhan'ın telefonunun kimliğinin fotokopisini alıyor. Ben orada bunu kimliği biz orada elde edince telefon kayıtlarını da çıkarmıştım. Telefon kayıtlarında Orhan'ın görüştüğü bir arkadaşını buldum. Onu aldık ve bize Orhan'la ilgili ilk bilgileri o arkadaşı verdi. Kendisini şu an burada değil. Bu olaydan sonra Bursa'ya gidip Bursa'da kaldığını söyledi. Yanılmıyorsam Orhan aslen Samsunlu olacak ama Bursa'da doğup büyüyüp yetişmiş. Daha sonra hayatına İstanbul'da ve yanılmıyorsam yurt dışına Bosna'ya gidip gelmesi var mı yok mu şu an çok çıkaramıyorum ama böyle bir hayatı olan bir şahıstan bahsetti. Biz tabii bu kimlik bilgileriyle birlikte bu arkadaşlarından aldığımız bilgiyle birlikte Orhan'la bu şahsı telefonla görüştürme yapmak suretiyle Orhan'a Bursa'da işte ben de geliyorum Bursa'ya bir konuşalım çay içeriz tarzında randevu aldırdık. Biz gece buradan 4-5 ekip birlikte Bursa'ya gittik. Biz tabii ki baştan bir planlar yapıyoruz. Karşımızda çok profesyonel işte bizleri de efendim
kandırır kaçar hesabıyla plan dahilinde plan üstüne plan yapıyorsun. A, B, C planlarım var. Tabii biz sabah işte saat 9 mu artık 10 mu o saatlerde orada bir pastanede randevu oluşturduk her ikisi arasında. Biz de gidip orada tedbirlerimizi aldık. Denilen tam saatte uzaktan gelirken Orhan olduğunu anladık yani. Çünkü elimizdeki fotoğraftan şahıs geldi, direkt arkadaşının yanına oturduğunda Orhan'ı oradan aldık. Orhan'ı aldık ama biz Orhan'ı aldığımızda Orhan'ın 3 tane cinayetini biliyoruz. Orhan'ı aldık, arabaya oturttuk, artık İstanbul'a geleceğiz. Bursa'yı daha çıkmadan böyle şimdiki sanayinin oralarda bir yerdi, dere boyu bir yer. Dedik ki orada rahat konuşalım. 5-6 araba oraya girdik. Orhan'a arabanın içerisinde, Orhan cinayetleri sen mi işledin dedik. Ben yaptım tarzında söyleyince, lan yazık değil mi? 3 tane adamı niye öldürdün dediğimizde Orhan döndü bize kızdı. Ne 3'ü abi dedi. 5 tane dedi. 5 deyince biz hep şok olduk zaten. Yani diğerleri nerede? Abi söylerim dedi. O zaman biri Kemerburgaz'da yol üstünde jandarma bölgesi. Diğeri de Küçükçekmece'de radar bölgesinde toprağa yara gömülü vaziyette bulundu onlar. Ve diğer şeylerle beraber toplam 5 tane cinayeti olduğunu gördük. Ve bu cinayetlerinin tamamını boğmak suretiyle. Hani deminki saydıklarım var ya, onlar işte biri hep silah kullanmış ama 3 kişiyi öldürmüş. İnanıyorum ki yakalanmasa 4. 5. hep belli aralıklarla, yani seri katillerin özellikleri belli aralıklar, böyle arka arkaya yapmazlar. Onu arka arkaya yapanlara işte veya toplu katliam yapanlara farklı isimle adlandırılıyor. Ama bununki bu şekilde ve hep iple boğmaktır. Hiç pişman olan bir seri katil gördünüz mü? Ben seri katil pişman olanını bunlarda hiçbirinde görmedim. Hatta bir tanesi vardı. Onun ismini bilmiyorum, söylememde ne kadar şık olur. Trabzon'da işlenen olayı vardı. Eyüp Terzi. O da şu an cezaevinde intihar edip öldü. Bu şahıs Trabzon'da 5 kişiyi kaleşte öldürüyor. Bu 5 kişiyi öldürdükten sonra oradan kaçıp İstanbul'a geliyor. Burada belli bir süre bir arkadaşının yanında kalıyor. Bir 2-3 ay sonra o arkadaşını da öldürüyor. Sonra 2 tane daha silahla yaralama yapıyor. O dönem bu olay medyada da çok yer bulduğu için çok konuşulmaya başlamıştı. O dosyaya da ben bakıyordum. Şahsı biz Vatan Caddesi üzerinde aldık. Şubeye getirdiğimizde kendisiyle uzun bir konuşma şeyimiz oldu, böyle karşılıklı. İşte dedim yani 5 orada onları öldürdüğünü çok kabul etmek istemiyordu. Çünkü onları bir sinirle, aile içi meseleden dolayı işlediğini bahsetti. İstanbul'a geldikten sonra tanıdığım bir kişiyi öldürdüm. 2 kişiyi de silahla yaralama olayı meydana getiriyor. Ve toplam 6 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralamıştı. Tabii biz hep böyle bir arkadaş sohbet ortamında konuşarak kendisiyle konuştuğumuz için bana sadece şunu söyledi. Dedi ki abi seninle dedi yani bir polis veya işte efendim katil şeklinde hiç sohbetimiz olmadı. Sen iyi bir insansın. Sana dedi son ben bir güzellik yapayım abi dedi. Öyle deyince dedim acaba ne diyor diye, böyle birden insanın aklına şey geliyor. Dedi ki ha 6 ha 7 dedi. Bir cinayetim daha var dedi. Onu da söyleyeyim. Ben de rahatlayayım. Siz de dedi. Sana da dedi böyle bir güzellik yapmış olayım dedi. Dedim o cinayet nerede oldu dedim. Dedi ki o İstanbul'da oldu. Yaklaşık 10 yıldan bir fazla
önce İstanbul'da yine bir lokantada sahibi olan bir kişi, yine kendi hemşerisi şahsı evine girerken apartman girişinde tabancayla 6 ya da 7'ye sıkma suretiyle öldürüyor ve olay faili meçhul olarak kalmış o dönem. Ve kaldıktan sonra da işte bunu bize söyleyince hesapladık. 7 cinayet, 2 tane de silahla yaralama suçundan dolayı bu şahsı da cezaevine bırakmış olduk. Şimdi işlemiş olduğu cinayetlere bir bakıyorum ve yaralamalarına tamamında silah kullanmış yani. Yani bu adama tutup farklı şey kullandıramazsın. Fakat bunun ben şimdi seri katil mi değil midir dediğin zaman şimdi bu en son bana söylediği o cinayetin geçmişine baktığın zaman bizim bu şahssız çocukken Trabzon'da lokantada çalışmış. Bu öldürdüğü şahıs da orada bir çocuğa tecavüz etti şeklinde bize beyanı olmuştu. Ben şunu algıladım. Acaba tecavüz edilen bizim failimiz miydi? Çünkü kötü bir çocukluk dönemi geçmiş ve takip ediyor, onu burada gelip öldürüyor. Öldürdükten sonra farklı bir ilde yaşamına devam ettirirken orada kendi çocuğu bir trafik kazasında ölüyor. Onun akabinde memlekete geri dönüyor. Memlekette işte aile içi meselelerden bahsediyor ve bunun üzerine ailede bir katliam yapıyor ve akabinde geliyor burada yine arkadaşım dediği, tanıdığı kişiyi öldürüyor. Yine samimi olduğu 2 kişiyi de yaralıyor. Acaba işte diyoruz ya, çocukluktan var olan bir travma neticesinde bu olayların işlendiğini, ama cinayet işleme şekli ve kullandığı suç aleti hemen hemen ateşli silah olduğu için ben bunun bu şekilde olabileceğini şahsım olarak değerlendiriyorum. Şimdi mobilyacı katilde de benim bildiğim onun çocukluk travması vardı. İşte genelde bizde mobilyacılar, marangozlar binaların hep bodrum katındadır. Çocuklar da dışarıda top oynar, işte hep oraya kaçar ve çocuk böyle bir travması olduğundan o zaman bahsedildi. Evet, ifadelere de onlar yansımıştı. Ve bu travmadan sonra olan bu son söylediğim olayda da işte buna benzer bir travma var. Ama ne kadar yaşın ilerlesin bu travmadan kurtulamıyorsun. Kurtulamayınca belli bir hayat şartları seni bu travmanın yaranı kaşıyorsa işte bunların çoğu cinayetle bitebiliyor yani. Peki yaptıkları ortak hata ne oluyor seri katillerin? Yakalanma açısından soruyorum özellikle. Şimdi seri katillerimiz birinci, bakın bütün insanlar planlama, tasarlayarak adam öldürenlerin tamamında vardır bu özellik. Planlama yapıyorsun, tasarlıyorsun ya, öldüreceksin ya birini. Öncelikle nasıl öldürürüm, nasıl düşürürüm, nasıl kimse görmeden yapabilirim? Ben olaydan sonra işte nasıl kaçarım? Bunları hep planlayıp tasarlayıp cinayeti işliyorsun. Fakat sen seri bir katil beyninde varsa, içinde bunu yaşıyorsan, ikinciyi de yapıyorsun, yakalanmıyorsun. Artık bir rahatlık başlıyor. Plan tasarlamayı bırakıyorsun. Neyle öldürüyorsun? Silahla. İlk gördüğün yerde 3. cinayetini rahatlıkla işliyorsun. Çok plana gerek kalmıyor. İşte bu senin hata yapmana neden oluyor. Bu hatadan sonra yakalanıyorsun. Bu tür olaylar vuku bulunca polislerimiz, bizler genelde bu olaylara çok daha ağırlık veriyorsun ve ikinci diyelim cinayet işlendi aynı silahla. Bu sefer birinci ile ikincinin ortak özelliği nedir? Buna bakıyorsun. Biz mesela Fatih Camii'nin işte rahmetli hoca öldürüldüğünde onunla ikinci şahıs arasında hiçbir bağ kuramadık. Yok. Biri hoca, diğeri insanların belki kimsenin bilmediği özel bir hayatı da oluyor olabilir. Buna da bakıyorsun, o da yok. Üçüncüsü oldu. Onun da diğeriyle yok. Ama daha sonra faili alıp oturup konuştuğun zaman
Adam diyor ki o diyor işte benim anneme bakmıştı. Ben öyle gördüm, kafama taktım. Yok burada konuşurken şöyle demişti. Yani o kendince kendini rahatsız edecek hareketler, konuşmalar, bakışlardan rahatsız olup kafasına takmış. Çünkü öldürmek güdüsü insanın içinden geliyor. Yani adamı sen tutup da buna eğitimde versen, anlatsan da çünkü onun o psikolojisi içinden gelen o şeyleri engelleyemiyor yani. Onu yapıyor. Sizin gördüğünüz en tehlikeli seri katil kimdi? Benim gördüğüm en tehlikeli seri katil kimdi? Ben şunu söyleyeyim. Bundan kaç zaman önce diyebilirim. Tarih olarak baktığımda İstanbul'da sene 2007 yılında Esenler'de anne ve kız evde tecavüz edilerek kız tecavüze uğramıştı. Anne de belden altı çıplak fakat anne tecavüz edilmemiş, öldürülmüş ikisi de. Evde yeğenleri vardı, annenin torunu. 2 tane diğer kızına ait çocuklar vardı 4-5 yaşlarında. Onlar da banyoya kilitlenmiş vaziyette bulundu. Tabii olayın çok teferruatını şu an anlatacak zamanımız yok ama bunlar öldürüldüğü zaman biz tabii ki o zaman ilk etapta babadan şüphelenildi. Sonra dedik ya kız tecavüze uğramış. İlk etapta hangisinin tecavüze uğradığını çok bilinmediği için baba da ortalıkta yok. Babayı fail olarak arandı derken aradan 40 küsür gün sonra babayı da yakın bir yerde, farklı bir binanın inşaat alanında bodrum katında yarı toprağa gömülü öldürülmüş vaziyette bulduk. Ne oldu? 3 tane cinayet olmuş oldu. Bu sefer tabii ki bu olay bir aile katliamı gibi olmuş oldu. Bununla ilgili çalışmamızı yaparken biz babanın da çok iyi görüştüğü, işte inşaatlarda boyacılık yapan bir vatandaşı tespit edildi. Bu vatandaş daha sonraki dönemde gözaltına alındı. Alındıktan sonra şeylerine baktık, kayıtlarına. Olaydan yaklaşık 15 ya da 20 yıl kadar önce kendi memleketinde yine küçük bir kız çocuğuna tecavüz etmiş, öldürmüş ve akabinde cezaevinde bir firar söz konusu oluyor. Bu firar döneminde de yine tecavüzlerine devam etmiş. Tabii bu olayları hani anlatıyoruz böyle ama bunlar polis kayıtlarında olanlar. Ben şuna inanıyorum. O kadar çok kadın tecavüze uğruyor ki söyleyemiyor. Buna inanın. Ben firardayken rahat durmayıp hala bir çocuğa tecavüz edecek şekilde emniyet kayıtlarına girip yakalanıyorsa bu adam her dışarıda kaldığı dönem içerisinde bu tecavüz olaylarına devam ettiğini düşünüyorum. Bu işte çok tepki veren kadınları kesinlikle öldürmüş. Biz şimdi burada daha önceki öldürdüğü bu 3 cinayet toplam 4 cinayet olarak biz bunu biliyoruz. Tabii tutuklandı, cezaevine girdikten sonra bu anneyle kızın ölümünden bir ay sonra bir bayan daha öldürülmüştü, tecavüz edilmişti. Bu olayda da ev içerisinde bir sigara izmariti vardı. Bu sigara izmaritinden çıkan DNA bizim bu olay failimize oturdu. Ne oldu? 5. cinayet oldu. Ne yaptı? Her cinayetinde babayla anne hariç diğer 3'ünü tecavüz ederek öldürdü. Ve hepsinde bıçak kullandı. Bak dikkat edin. Birininkinden değil. Boğma yok. Silah yok. Bıçak. Ne yapıyoruz? Bizim daha önceki videolarımızda işlediğimiz konular var. Yine hepsi 2000, 2001, 2003 hatta 2004 yıllarına kadar tecavüz edilerek, boğazları kesilerek öldürülen kız çocuklarımız var. Bunların biz çoğunda DNA'larını bulduklarımız var.
ne oldu? Failler bulunmadı. Niye? DNA bankan yok. Burada DNA bankası da yok. Ama kriminal bir şey var. Suçlu var. Bunu buluyorsun veya bu farklı bir olaydan DNA'sını vermiş oluyor, oturuyor. Peki vermese nasıl yapacaksın? Veya DNA çıkmadı, olay faili meçhul kalıyor. İşte hani söylüyoruz ya işte yöntemler aynı mıdır? Evet, yöntemler aynıdır. Şeye göre de değişir. Eskiden biz suçludan delile giderken işte eve bir hırsız girer, camdan giren hırsız kapıdan girmez. Bacadan giren işte camdan girmez. Herkesin bir yöntemi vardır. Bunu da polis bildiği için damdan girdiyse o hırsız bunu falancı yapmıştır derdin. Şimdi hepsi karman çorman oldu ama bu cinayet olaylarında işte az önce dediğim gibi her seri katil diyeceğimiz işte 2, 3, 4 arka arkaya işlenen cinayetlerde failimiz yöntemi tektir. Bunu hep böyle kullandı. Değiştirebilir mi? Olabilir. Adamı öldüreceğin zaman o sana bir hamle yapar. Sen öleceksin. Bu sefer ölmemek için farklı bir yöntem fırsat bulursa deneyebilir. Ona bir şey diyemeyiz yani. Ortak noktaları biraz da takıntı gibi. Peki bu bahsettiğiniz son cinayetin faili yakalandı mı? Yakalandı. Şu an cezaevinde. Yine Anadolu'nun bir yerinde cezasını yattığını ben 3 yıl önceydi. Yine ben genelde bu tür vakaları mümkün olduğunca sorup çıkıp çıkmadıklarını takip ederim. En son işte bir yabancı uyruklu biri gasp amaçlı bir tanıdık demeyeyim de birini öldürmüştü. Müebbet hapis vermişlerdi. Sene 2000'di. 2023 yılından sonra 2023'te cezaevinden çıkmış olduğunu gördük. Yani müebbet hapis alıp gasp amaçlı adamın işte kuyumcu dükkanını soymuş, 10 kilo altını almış, adamı öldürmüş. Verilen ceza müebbet, yattığın süre ortada. 2000'de olay, yatışı 2023. Biz de hani hep rahatlarız işte müebbet aldı. İşte yatacak ömür boyu. Evet 23. Bu da yabancı olduğu için. Belki bizimkiler olsa neydi, ne olur onu bilemiyorum yani. Çünkü infaz yasalarımızda hep bir sıkıntı var yani. Müebbetse yatacaksın müebbet. Adamın canını alıyorsun, malını alıyorsun. Yaşın ne olursa olsun. 23 yıl yeter. Yetmez. Yetmez. Onun anasına, babasına sor. Af çıkarırken suç işleyen kişi bana zarar verdiyse bana da sorman lazım. Sen devlet olarak affedebilirsin. Ben ediyor muyum? Ama devlet af çıkaracaksa kime af çıkarabilirsin? Sana karşı işleyenlere çıkar. Terör suçlusu. Onu çıkıp çıkmayacağını af vereceğini sen bilirsin. Ben bilemem. Uyuşturucu. Ona sen karar verirsin. Ama benim canımı alana, benim malımı alana af veremezsin. Vereceksen bana soracaksın. Ve bu şekilde affedilenlerin hepsi 6 ay sonra tekrar cezaevine dönüyorlar. Ne oluyor? Yine dürüst vatandaşın birinin canını yakıyorsun. Sebep oluyorsun. Biz bunu Raşan affıyla gördük. Ama rahmetli Raşan Hanım dedi ben böyle istememiştim. Ama iş bu boyuta geldi diyor. Çünkü cıvıtılıyor artık iş. Ben diyorum eğer bir şey olacaksa buradan onu da rahatlıkla söylüyorum. Bu tür olaylarda eğer birinin başına bir iş geldiyse ona sor, rızasını al, ondan sonra yap. Yoksa devletin kendine karşı işlenen suçu devlet öyle uygun görürse ona saygı duyar. Ama benim eşimi, çocuğumu, babamı, anamı öldüreni sen niye affediyorsun? Sen onun devletisin de benim devletim değil misin? Benim 3 gün sonra kapımın önünden gözümün içine baka baka giderken beni öldürmeye teşvik etmiyor musun? O zaman ben onu öldürdüğümde beni bu sefer içeri atıyorsun. Bu böyle olmamalı.